Sizce geleceği gerçekten tahmin edebilmek veya görebilmek mümkün müdür? 1647 yılında 1. Charles için ilk defa yıldız haritası açılıyor ve bunu açan kişi o dönemin ünlü bir astroloğu William Lilly. Ve William Lilly açtığı bu astrolojik haritada çok şiddetli bir yıldız olarak adlandırılan Antares'i görüyor. Aynı zamanda Mars, Kaput Algol denilen ve kafa kesmekle ilişkilendirilen bir oluşuma doğru hareket ediyor. Tesadüfe bakın ki bundan tam 2 yıl sonra 1. Charles kafası kesilerek infaz ediliyor. 1929 yılında başka bir ünlü astrologumuz, Amerikalı astrolog Evangeline Adams, bu astrolojiden şüphe duyanlara inat bir yazısında astroloji gerçek olmalı çünkü sonsuzluğa inkar olmaz demiş. Şimdi sonsuzluk ne demek? Sonsuzluk deyince aklına insanın ne gelir? Bence gerçekten bunu hayal etmesi bile çok zor. Çünkü insanın yani sonlu varlığıyla sonsuzluğu anlama çabası imkansız gibi bir şey ve bu yüzden bunu anlayamayışımız bizi yüzyıllar boyunca astroloji ve falcılık gibi uygulamalara yöneltti. Yunanlar, Apollo'nun rahibeleri olan Fifia adlı kahinlerin trans halinde söyledikleri şifreli sözcükleri anlamlandırmaya çalıştı. Mezopotamyalılar, Harushi adı verilen ritüellerde hayvan karaciğerlerini inceleyerek kehanetlerde bulundu. Antik Çin toplumları, kaplumbağa kabuklarını yakarak oluşan çatlakları yorumladı. Hindularsa çizgilerinin kaderi yansıttığı inancıyla el falları okudular. Birçok kültürde farklı yöntemler uygulanmış olsa da aslında hepsinin mantığı, amacı aynıydı. Sonlu varlığımıza dair bilinmeyeni anlamak ve bu ürkütücü bilinmezlik içinde geleceğe dair öngörülerde bulunabilmek. İşte astroloji de bunlardan biri. Dünyevi olayları ve kişisel özellikleri göksel işaretlerden aldığı verilerle yorumlamaya dayanır. Bizler bugün artık bilim ve teknolojinin hüküm sürdüğü modern zamanlarda yaşıyoruz. Zaten artık bu bilimsel araştırmaların arasında da en baskın görüş, astrolojinin sahte bilim olduğu, sürekli kendini kanıtlamaya çalıştığı ve bilimsel anekdotlara dayandırmak zorunda olduğunu söylüyor. Buna rağmen astroloji hem dindar hem de seküler kitlelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi düzenli olarak burç yorumlarını takip ediyor, on binlerce insansa astrologlara şahsen gidip danışıyor. Kültür endüstrisi sayesinde astrolojik içerikler sosyal medya platformlarında trend haline geldi. İnsanlar burçlarını bir kimlik gibi sahiplenirken markalar ve medya platformları bu eğilimi ticarileştirerek yeni bir tüketim alanı yarattı. Yani aslında astrolojiye inanmıyor olsanız bile en azından kendi burcunuzu ya da özelliklerini biraz da olsa bilirsiniz. Ben mesela Aslan burcuyum. Aslan... Bayağı Aslan burcuyum yani. Astrolojiye dair ilk uygulamaların M.Ö. 3000'li yıllarda Mezopotamya toplumları arasında başladığı ve diğer kültürlere yayıldığı düşünülüyor. Babilliler gök cisimlerinin hareketlerini inceleyerek ilk horoskopları yani doğum haritalarını oluşturdu. Yıldız hareketlerinin insan davranışlarıyla gelecekteki olaylar üzerindeki etkilerini tahmin etmeyi denedi. Sonrasında astroloji Babil etkisiyle Antik Yunan'a taşınarak daha sistematik bir hale getirildi. Aslında zaten Yunanca'da astroloji, yıldız anlamına gelen astro kelimesinden ve bilgi anlamına gelen logos kelimelerinden türetilmiştir. Bir de böyle hani psikoloji, biyoloji, zooloji, ekoloji gibi bilim dallarının sonuna konan o loji eki var ya, işte o çok önemli. Niye önemli? Çünkü o ek sayesinde astrolojinin yıldızlardan gelen bilimsel bir bilgi olduğu iması veriyor. Bu durumda tabii ki astrolojinin daha geniş alanlarda kabul görmesini sağlıyor. Güneş, ay ve gezegenlerin gökyüzündeki hareketleri Zodyak adı verilen bir çember boyunca gözlemlendi.
Zodyak terimi Yunanca hayvanlar çemberi anlamına gelen Zodiakos Kiklos ifadesinden türemiştir. Zodyak, gökyüzünü 12 eşit bölüme ayıran hayali bir kuşaktır. Her bölüm bir takım yıldızın adını taşır. Bu takım yıldızlar dünyadan baktığımızda göründükleri şekil benzerliği yüzünden belirli hayvanlar, mitolojik figürler veya nesnelerle ilişkilendirildiği için burçlar adını bu şekilde almıştır. Yani şimdi mesela ne alaka Kova burcu diye düşünüyorsanız diye söylüyorum. Kova burcunu temsil eden takım yıldızına bir bakalım bence. Bir su taşıyıcısını simgeler. Antik Yunan mitolojisinde bu figür genellikle Ganimedes'le ilişkilendirilir. Ganimedes, Zeus tarafından Olimpos'a su taşıyıcı olarak getirilen yakışıklı bir ölümlüydü. Bu sembol, yaşam veren suyu taşıyan kişiyi temsil eder. Genellikle bilgi ve ruhsal yenilenme metaforu olarak yorumlanır. Yani Kova burcunun yaratıcı zeka ile ilişkilendirilmesinin sebebi, takım yıldızlarının dünyadan bakıldığında bu mitolojik karaktere benzetilmesidir. Antik Yunan'da burçlar bireysel rehberlik aracı olarak değil, tanrılarla iletişim aracı olarak kullanılırdı. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu bizim gazetelerde, gazete köşelerinde okuduğumuz burç yorumlarında hayatımızı değiştirebileceğimiz fikri nereden çıktı ya? Kim uydurdu bunu? Zamanla Yunan astrolojisi, Babil astrolojisinin de etkisiyle evrimleşerek bireyselleştirilmiş burçların temellerini attı. Bu bireyselleştirme sürecindeki en önemli isim 2. yüzyılda yaşamış İskenderiyeli ünlü gökbilimci ve astrolog Claudius Ptolemi'ydi. Ptolemy, Tetrabiblos adlı eserinde insanların kaderlerini ve karakterlerini yıldızların hareketlerini yorumlayarak anlamlandırabileceği bir yöntem olarak ortaya koymaya çalıştı. Bu dönüşüm astrolojiyi tanrılar katından alıp bireylerin kendi rehberlik aracı haline getirdi. Fakat İbrahim peygamber geleneğine dayanan tek tanrılı dinlerde geleceği görmek ve bilmek gibi yetenekler sadece ve sadece Tanrı'ya ait olduğu için dini otoriteler tarafından doğal olarak falcılık ve astroloji gibi uygulamalara şüpheyle yaklaşıldı. Kilisenin astrolojiye dair kısıtlamaları tam olarak uygulandı ve insanlar dindarlıkla astrolojiden uzaklaştı. Sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Geç Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde astroloji halktan çok büyük bir talep görmeye devam etti. Hatta zaman zaman kralların verdiği kararlardan bile daha etkili oldu. Boleyn Kızı adlı romandan tanıdığımız Kral 8. Henry mesela. Sarayında birçok astrolog bulundurdu. Hem kişisel hayatında hem de politik kararlarında astrolojiden yararlandı. Özellikle Aragonlu Catherine'le olan evliliğinin sona ermesinde astrolojik haritaların yorumlarının etkili olduğu da iddia ediliyor. Bakın bu öyle sıradan bir olay falan değil. 8. Henry bildiğin Katolik kilisesinden ayrılıp kendi Anglikan kilisesini kuruyor. Bayağı bildiğin koca şeyin geleceğini, kaderini değiştirmiş ya. Çünkü antik dönemde ortaya çıkan ve Rönesans'ta yeniden hayat bulan ezoterik bir düşünce sistemi Hermetizme göre yukarıdaki nasılsa aşağıdaki de öyledir. Yani insanın ya da aşağıdaki şeylerin, evrenin ya da yukarıdaki şeylerin bir yansıması olduğu fikrine dayanır. O yüzden astroloji bir şekilde kendine taraftar bulmaya devam eder. Nereden biliyorsun? Müneccim başı mısın? Bu deyiş size tanıdık geldi mi? Osmanlı Sarayı'nda müneccimbaşılık diye bir kurum vardı. Bu durum Osmanlı'da astronominin bilimsel bir disiplin olarak kabul görmesi, astrolojinin de zaman zaman ilmi bir uğraş olarak ele alınmasını sağlamıştır. 15. yüzyıldan itibaren kurumsallaşan müneccimbaşılık kurumu hem tahta çıkış törenleri, düğünler ve seferlerin başlaması gibi önemli olayların tarihini belirlemeye, hem de padişahın siyasi kararlarını desteklemeye çalıştı. Tüm bu süreçte astrolojinin bilimsel yönüne atıfta bulunarak dinle çatışması da engellenmişti. Osmanlı Padişahı 3. Murat döneminde Müneccimbaşılık Kurumu'nun başına getirilen Takiyüddin 1577 yılında bir rasathane kurdu. 1577 yılındaki kuyruklu yıldız gözlemi sırasında rasathane gelecekle ilgili bazı olumsuz öngörülerde bulundu. Çünkü kuyruklu yıldız genellikle felaket habercisi olarak yorumlanıyordu. Şeyhülislam Kadızade Ahmet Şemseddin Efendi'nin fetvasıyla rasathanenin Tanrı'nın düzenine müdahale ettiği gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi.
Padişah 3. Murad'ın emriyle de rasathane denizden topa tutularak yıkıldı. Ne demişler? Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Ama yine de astroloji tam olarak Osmanlı Sarayı'nı terk etmedi. Tarih 18. yüzyıl olaylarını gösterdiğinde astrolojinin makus talihi bir darbe daha aldı. Avrupa'da yükselen Newton fiziği, aydınlanma hareketi ve akabinde sanayi devrimi sonucunda maddeci bir anlayış hakim olmaya başladı. Ünlü sosyolog Max Weber'in dediği gibi yaşanmakta olan bu sekülerleşme insanlık için tüm büyüyü bozmuştu. İşte sonrası malum zaten. Astrolojiyle ilgili öyle bitmek bilmeyen tartışmalar silsilesi. Yalnız şurada şöyle ironik bir detay var. Tamam, anlıyoruz. Din ve bilim adeta ortak bir düşmanmış gibi astrolojinin karşısında duruyorlar. Tamam, astrolojinin dini açıdan neden sakıncalı olduğunu gördük. Peki ama bilim insanlarının bu astrolojiyle ne alıp veremediği var? Sonuçta yıldızlar gerçek, fiziksel bir kanıt. Çekim gücü denilen şey de var. Bu bir hayal değil. O zaman büyü bunun tam olarak neresinde? 1975 yılında aralarında Nobel ödüllü 19 kişinin de bulunduğu 192 bilim insanı Objections to Astrology adlı bir bildiri yayınlayarak astrolojinin büyü ve hurafelere dayalı bir aldatmacı olduğunu iddia etti. Astrolojinin hipotezleri hiç de öyle sınanamaz hipotezler değil. Müthiş hipotezler. Yani işte akrepler daha kindar olur. Eğer kindarlıkla ilgili bir ölçeğimiz varsa sosyal bilimlerde o tip ölçekler var. Veya işte koçlar daha cesur olur. Aslanlar daha yetenekli olur. Bunları sınamak çok kolay. Yani akrep burcu olan insanları bir deney grubu haline getirirsiniz. Akrep burcu olmayan insanları bir kontrol grubu haline getirirsiniz. Kindarlık ölçümünü yaparsınız. Bu retrospektif de olabilir. Yani hayatınızda hiç intikam aldınız mı? İntikam almaktan ne kadar hoşlanıyorsunuz? Çok basit sorularla, çok basit bir deney dizayn edersiniz. Ve gerçekten de akreplerin daha kindar olup olmadığını tespit edebilirsiniz zaten. Ve bunlar yapılıyor da. Ama bilimde herhangi bir şey çürütüldüğü zaman kişiler iddialarından ve hipotezlerinden vazgeçerler. Burada zaten sözde bilim olmasını ortaya çıkaran durumlardan bir tanesi de bu hipotezden bir türlü vazgeçememek. Hepinizin bildiği çekim kuvveti, işte elmanın yere düşmesi vesaire veya gezegenlerin dönmesi. Diğeri elektromanyetik kuvvet, yani elektrikli yüklerin, işte mıknatıslar vesaire bunlar. Diğer ikisi de nükleer kuvvetler, yani bir tanesi güçlü kuvvet, öbürü de zayıf kuvvet. Gezegenlerin neyi var diye sorarsanız, yani birincisi güçlü ve zayıf kuvvet çok küçük mesafelerde etkilidir. Dolayısıyla hiçbir etkisi yok. Elektromanyetik kuvvet, yani yükü yok, gezegenlerin toplam yükü sıfır. Çünkü bir şeyin olması için yükünün sıfır olması lazım biliyorsunuz. Artılar eksileri çekecek, nötr olacak falan. Bir tek ne kalıyor geriye? Çekim kuvveti, yani yer çekimi diyelim, kütle çekim kuvveti. Kütle çekim kuvvetinin bize olan etkisi, bir gezegen alalım, Jüpiter. Ben hep o örneği veriyorum. Yani birine gidin mesela, büyük bir yapının yakınına kadar gelin. Eyfel Kulesi. Yaklaşın ona. Şöyle bir sarılma miktarı kadar yaklaşın. Onun etkisi Jüpiter'den daha fazla. Astrolojinin gerçekliğini sınamak adına yapılan en ünlü deney 1985 yılında Sean Carson tarafından yapıldı. Bu deneyde öncelikle California Psychological Inventory ölçeğine dayanarak 116 katılımcının kişilik testi sonuçları belirlendi. Sonrasında ünlü 28 astrologdan bu kişilik testi sonuçlarının önlerine rastgele sunulan astrolojik haritalarla eşleştirilmesi istendi. Sonuç, astrologlar yalnızca %34 doğru doğum haritasını seçtiler. Bu iyi bir oran mı diye düşünürseniz rastgele seçim yaptığınızda doğruluk oranı %33'tür. Yani astrologların tahminlerinin rastgele sonuçlardan daha başarılı olmadığı görüldü. 2003 yılında yapılan diğer ünlü bir deneysel çalışmada araştırmacılar Geoffrey Dean ve Ivan Kelly doğum tarihiyle kişilik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığını test etti. Bu çalışmada 2000'den fazla bireyin doğum tarihleri ve kişilik özellikleri detaylı bir şekilde analiz edildi. Örneğin Koç burcu. Koç burcunun cesaretli olması, lider ruhlu olması gibi özelliklerin gerçekten bu burca sahip olan insanlarda var olup olmadığı araştırıldı. İstatistiksel analizler burçlara özgü olduğu iddia edilen kişilik özelliklerinin doğum tarihleriyle herhangi bir anlamlı ilişki göstermediğini ortaya koydu. Cesaret gibi bir özellik sadece Koç burcuna ait değildi. Tüm burçlar arasında rastgele dağılmış bir biçimdeydi. 2020'de yapılan başka bir araştırmadaysa 1968-2001 yılları arasında İsveç nüfus kayıtlarından alınan veriler kullanılarak
evlilik ve boşanma ile ilgili astrolojik tahminlerin geçerliliği incelendi. Araştırmacılar astrolojik olarak uyumlu burç kombinasyonlarının daha düşük boşanma oranlarına sahip olup olmadığını test etmek için 66 binden fazla evliliği analiz etti. Astrolojinin ilişki tavsiyeleri üzerindeki devam eden popülaritesine rağmen sonuçlar olumlu burç kombinasyonlarının evliliklerde daha yaygın olduğuna ve daha düşük boşanma riskleriyle ilişkili olduğuna dair kanıt göstermedi. Bu noktada burcum bana aslında çok uyuyor diye düşünebilirsiniz ki çok da haklısınız. Ben de öyle düşünüyorum çünkü. Yani sonuçta bir aslan burcu kadınıyım. Aslan burcu kadını nedir diye sorarsa işte ne bileyim. Cömertliğim olsun, sıcakkanlılığım olsun, işte ne bileyim bir aura, arkadaşlara karşı işte insanlara karşı cana yakınlık. Efendim. Ay nazar. Nazar değdi. Eğer ki bir şeye inanıyorsanız zaten okuduğunuz her şeyi ona göre yorumlarsınız. Bu astroloji ile ilgili çok sık yapılan basit testlerden bir tanesi şudur. Burçların ismini değiştirip insanlara kişilik özelliklerini okuması üzere verirsiniz. Ve kişiler aslında farklı bir burcu okuduklarını bilmemelerine rağmen okudukları metnin kendilerine çok uyduğunu söylerler. Bu ifade dünya üzerindeki birkaç milyar insan için geçerli olabilir. 2022 yılında Anderson ve ekibi tarafından yapılan bir araştırma, astrolojik inançlarla bireylerin narsizm seviyeleri arasında ilginç bir bağlantıya işaret etti. Bu çalışmada narsizm özelliklerine sahip bireylerin astrolojiyi daha çabuk kabullendiklerini öne sürüyorlar. Bu şartı biraz korkutucu bir hal almaya başladı. Astrolojinin sahte bilim olarak değerlendirilmesinin nedenleri bunlarla da sınırlı değil. Bilim felsefecisi Paul Richard Taggart'a göre bilimsel topluluklar bir hipotez başarısız olduğunda bunu kabul eder ve başka açıklamalar arar. Ancak meşru bilimlerin aksine astroloji bilimsel ilerleme göstermez. Modern astronomi, yıldızlar ve takım yıldızların evren içinde sürekli hareket ettiğini ve zamanla pozisyonlarının değiştiğini ortaya koydu. Örneğin, presesyon hareketi nedeniyle zodyak burçlarının tarihlerinin kayması gerekiyordu. Ancak astroloji zodyak sistemini yeniden düzenlemediğinden ve tam 2000 yıldır aynı tarihleri kullandığından yani belki de ben Aslan burcu bile değilim. Edwin Hubble'ın 1929'daki keşfi gökyüzünde olanlara dair bilgimizi değiştirdi. Hubble, evrenin genişlediğini ve milyonlarca galaksiden oluştuğunu ortaya koydu. O yüzden bilim insanları astrolojiyi yalnızca güneş sistemimizdeki gezegenlere odaklanarak bu kozmik gerçekleri göz ardı etmekle suçladı. Uygulayıcılar teoriyi geliştirme veya diğer teorilerle karşılaştırma konusunda yetersiz ilgi gösteriyorsa bu durum onun sahte bilim sınıflandırmasını güçlendiriyor. Bu konuda hepimizin bildiği çok iyi bir örnek var. Merkür Retrosu. Retro ya da retrograd bir gezegenin gökyüzündeki hareketinin dünyadan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünmesi durumuna verilen isim. Bu olay optik bir illüzyondur ve gerçekte gezegenin yörüngesi değişmez. Sadece dünya ve ilgili gezegenin hareket hızlarının farklı olması nedeniyle böyle algılanır. Yani tamamen dünyadan bakan gözlemcinin bakış açısıyla ilgili. Oysa gezegen gerçekte hareket bile etmiyor. Yani geri geri gitmiyor. Hadi diyelim ki bize öyle gözükmesinde yaşanan optik illüzyon önemli olsun. Peki mesela neden Merkür zihni, iletişimi, bilgiyi, alışverişi temsil ederken Venüs aşkı, güzelliği, değerleri, estetiği temsil ediyor? Mars neden enerjiyi, duyguları, tutkuları temsil ediyor? Elbette Merkür'ün bu değerleri temsil ediyor olması Yunan mitolojisiyle ilgili. Fizikte ortaya atılan argümanlar matematiksel açıdan sınanır. Oysa astrolojinin üzerine kurulmuş olduğu temsil ve benzerlik ilişkisi ne fiziksel ne de matematiksel olarak sınanabilir değildir. Yani ben şunu demeye çalışıyorum. Merkür'ün iletişimi değil de biraz da güzelliği temsil ettiğini düşünelim mesela. Bu düşünce bir çelişki yaratıyor mu sizde? Bence hayır. İşaret ve anlam sistemlerimiz insan zihni ve kültürel dünyanın bir ürünüdür. Mesela ikonografide kuzu, İsa'yı, nar,
sonsuz yaşamı, müzik enstrümanları ise ölümlülüğü temsil eder. Bu anlamsal bağlar matematiksel bir zorunluluğu veya fiziksel bir gerçekliği ifade etmezler. Bu yüzden astrolojik yorumların üzerine kurulan dayanak fiziksel değil, sadece semboliktir. Herhangi bir sembol veya onun aslında neyi temsil ettiği arasında fiziksel zorunlu bir ilişki yoktur. Ama yine de Merkür Retrosu dönemlerinde kendimizi mahvolmuş gibi hissetmiyor muyuz? Vallahi itiraf ediyorum, ben hissediyorum. Bu duruma doğrulama yanlılığı deniyor. Bütünüyle bilişsel bir fenomen. İnsanlar Merkür Retrosu sırasında yaşadıkları aksaklıkları, mesela ne bileyim işte iletişim problemleri olur, teknolojik arızalar, ne bileyim bu tarz şeyleri retroya bağlayarak bu inancı sürekli doğrulama eğilimindeler. Al işte. Retro. 2015 yılında Gordon Pennycook, astrolojinin neden bu kadar popüler olduğunu açıklamaya yardımcı olabilecek bir kavram ortaya attı. Sahte derin saçmalık. Bu terim ilk bakışta derin ve anlamlı görünen ama aslında içi boş ve yanıltıcı ifadeleri tanımlıyor. Pennycook'a göre astroloji bize kendimizi hem özel hem de anlaşılır hissetmemizi sağlayan bir sistem sunuyor. Vallahi bana göre değil, Pennycook'a göre. Astrolojinin neden ve nasıl işe yaradığına dair başka bir açıklamaysa kendini gerçekleştiren kehanet. Bunun ne olduğunu Harry Potter'dan hatırlayabiliriz. Kehanet hocası Sybil Trelawney, Albus Dumbledore'a şöyle demişti. Karanlık Lord'a karşı koyacak olan geliyor. Ona 3 kez karşı koymuş olanlardan doğacak ve Karanlık Lord onu kendine eşit olarak işaretleyecek ve biri diğerinin elinde ölecek. Kehanete göre aynı gün doğan Harry Potter ya da Neville Longbottom, Voldemort'u yenebilecek kişi olabilirdi. Ancak Voldemort Harry'i seçti ve kehanetin gerçekleşmesini başlatan olaylar zincirini tetiklemiş oldu. Kehaneti duymasaydı veya ona inanmasaydı bu olaylar gerçekleşmeyecekti bile. Oysa onun böyle olacağına inanması kehanetin gerçekleşmesini sağladı. Böylece kehanet kendini gerçekleştirmiş oldu. Eğer astrolojik falınız size bu ay her şeyin yolunda gideceğini ve iş yerinizde başarıya ulaşacağınızı söylüyorsa, yani buna inanmanız bir çeşit nedensellik zincirini tetikler. Her şeyin iyiye gideceği düşüncesi, yani olumlu düşünceleri, olumlu düşüncelerde olumlu eylemleri yaratır. Ve akabinde bu kehanet kendini gerçekleştirir. Nasıl da doğru çıkıyor değil mi her şey? Vallahi demek ki işin sırrı bu, bilmiyorum. Ne diyeyim bilemiyorum. Doğru olduğuna inandığımız şeyler kendilerini gerçekleştirirler. Astrolojiye olan inancın toplumda yaygınlığını açıklamak için bu gibi insan olmanın doğasından gelen psikolojik eğilimlerin yanı sıra farklı hipotezler öne sürüldü. Bunlardan başka biri de yüzeysel bilgi hipotezi. 1957'de filozof Theodor Adorno astrolojiyi modern toplumun anlam arayışıyla ilişkilendirdi. Ona göre astroloji, düşünmeye başlayan ancak entelektüel açıdan derinleşemeyen bireyler için zihinsel bir kolaylık sağlıyordu. Ama astroloji, yüzeysel açıklamalarıyla bireylerin sorgulama ihtiyaçlarını tatmin ederken aslında bir açıdan onları eleştirel düşünceden de uzaklaştırıyordu. Şimdi bu açıklamayı sert ve haksız bulduysanız belki de metafizik huzursuzluk hipotezi size daha mantıklı geliyor olabilir. Sonuçta insan bazen o konuyla ilgili bilgi sahibi olsa bile yeterince yine de inanmayı seçiyor, tercih ediyor. Yani bunun tek gerekçesi bilgisizlik olamaz. Bohr çok ünlü bir fizikçidir. Kuantum fiziğini kuran insanlardan bir tanesi. Ona şey diyorlar. Onun evine girdiği zaman at nalı var girişte. Sonra Bohr'a diyorlar ki ya sen çok böyle bilimsel, mantık, rasyonel falan öyle davranırsın. Bu at nalı ne falan nedir diyor. İnanıyor musun bunun şans verdiğine diyor. O da diyor ki inanmıyorum ama inanmasam bile işe yaradığını söylüyorlar diyor. Metafizik huzursuzluk hipotezi dini yönelime sahip olan ancak örgütlü din yapılarından uzak bireylerin astrolojiye yönelmesini açıklar. O yüzden kimi araştırmacılar astrolojinin bilimselliğinden ziyade yeni çağ maneviyatındaki rolünü incelemenin daha anlamlı olduğunu iddia ediyor. Astroloji New Age, yani yeni dini hareketlerin pratik alanlarından biri olarak görülüyor.
Sosyolog Peter Berger'in görüşüne göre geleneksel dini yapıların toplum üzerindeki etkisi azaldıkça bireyler yeni anlam kaynakları arayışına giriyor. İşte bu noktada astroloji kutsala duyulan özlemi seküler bir bağlamda karşılayan bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Dini inançlar konusunda uzman başka bir önemli düşünür Mercy Liey, bu durumu kurumsal bağlılık olmadan inanma kavramıyla açıklıyor. Liey'de göre modern birey artık resmi bir dine ihtiyaç duymadan inançlarını daha bireysel ve kişisel bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. Spiritüel kitlelerin pratiklerine baktığınızda Sufizm, Budizm, Hinduizm ya da astroloji gibi farklı kültürel pratiklerin iç içe geçtiğini görürsünüz. Spiritüalistler genellikle kurumsal olarak hiçbir dine bağlı olmadıklarını söylerler. Ama farklı dinlerdeki pratiklerden de beslenirler. İşte bu çağdaki dini alışkanlıklar konusunda araştırmacıların dikkatini çeken başka bir konu daha var. Aidiyet kurmadan maneviyat yaşamak. O yüzden David Bobrick, The Fated Sky, Astrology in History adlı kitabında modern astrolojinin artık dünyanın büyük düşünürlerinin yıldız bilgisinden farklı olduklarını ifade ettikten sonra şöyle bir şey söylüyor. Eski ve yeni astrolojiyi aslında birleştiren ortak bir payda var. İnsan zihninin evrene bir anlam yükleme ve kendini onun bir parçası olarak görme arzusu. İşte astroloji kısaca böyle.